Herkese merhabalar, Güzelse'ye hoş geldiniz. Bugün yine bir serileme videosu ile sizlerleyiz. Daha önce parçalanmamış beden üzerinde serileme çalışması yapmıştık. Bu videomuzda ise parçalanmamış beden kalıbının serilemesini nasıl yaparız onu göreceğiz. Çok fazla ayrıntıya girmeden hesaplamalarımıza şöyle bir bakacağız. O hesaplamalarımızı parçalanmış beden kalıbına uyarlayacağız ve sonrasında da uygulamalı bir şekilde 38 bedenimizi ilk olarak 40 bedene, sonrasında ise 36 bedene serileyeceğiz. Biliyorsunuz serileme bir videomuzda serilemenin mantığından ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştik. İzlemeyenler parçalanmamış beden kalıbı üzerinde serileme videomuza gidebilirler. Daha önce serileme ile ilgili bilgisi olmayanlar ilk olarak o videoyu izleyip bu videoya gelirlerse onlar için çok daha verimli olacaktır. Çünkü orada matematiksel olarak serilemenin mantığından bahsediyoruz. Şimdi o ayrıntılara küçücük değinelim, sonra da o ayrıntıların parçalanmış kalıp üzerindeki dağılımına bakalım. Daha önceki çalışmalarda olduğu gibi serilemesini yapacağımız bedenlerimizi artı 4, eksi 4 farkla büyüyüp küçülen beden tablosuna göre yapacağız. Parçalanmamış kalıpta olduğu gibi bu 4 santimi yine 2 santim öne, 2 santim arkaya olmak üzere dağıtıyoruz. Fakat parçasız kalıpta ön bedenimizde ve arka bedenimizde iki yan dikişimiz olduğu için bu 2 santimi de dağıtmış ve yanlardan 1 santim genişleme ya da daraltma yapmıştık. Ama bu kalıbımız ön ortadan ve arka ortadan parçalı bir kalıp. Benim bedenimde bir orta, iki yanlarda olmak üzere 3 ayrı dikiş hattım var. Yani benim sadece yan dikişlere değil, ön ve arka ortama da pay vermem gerekiyor. Bu nedenle parçalı bedende serilemeyi gerçekleştirirken 1 santimlik payın 2,5 milimini orta hatta, 7,5 milimini ise yan dikişlere veriyorum. Böylece kalıbımı yanlardan 1,5 santim, ön ortadan yarım santim genişletmiş oluyorum. Burada neden yarım santim ortaya, yarım santim yanlara vermiyoruz diyebilirsiniz. Arkadaşlar bunun nedeni ortaya yarım santim vermemiz demek kalıbın ön ortadan 1 santim büyümesi demek oluyor. Bu parçalanma miktarına göre biraz orantısızlık yaratabilir. Eğer öyle yaparsak ön ortada yığılma olur. O yüzden parçalı bedende ortadan 2,5 milim, yanlardan 7,5 milim genişleme ya da daraltma sağlıyoruz ve toplamda 4 santimlik fark elde etmiş oluyoruz. Yakamızda da yine 2 milimlik fark aynı kalıyor ve bir değişiklik olmuyor. Bunun haricinde ise tabii ki serilememizin doğru gitmesi için kalıbımızın dikiş paylı ve kartona aktarılmış halinin elimizde olması gerekiyor. Evet, ön bedenimizin kopyasını alıyorum ve ilk olarak kalıbımı seriye hazır hale getiriyorum. Bunun için kalıbımın ön orta, yaka ucu, omuz ucu, kol altı ve etek uçlarına parçalanmamış beden kalıbımda yaptığım gibi dik olarak birbirini kesen geçişler veriyorum. Biliyorsunuz bu geçişlerin biri aşağı yukarı, diğeri ise sağa sola uzanıyordu. Aşağı yukarı uzanan çizginin düz boy ipiyle birebir 0'a 0 paralellik göstermesi, sağa sola uzanan çizginin ise bu çizgiyi 90 derecelik dik açıyla kesmesi gerekiyordu. Kesiştikleri noktanın da kalıbın tam olarak uç kısımları olması gerekiyordu. Karışıklık olmaması adına aşağı yukarı uzanan çizgiye Y, sağa ve sola doğru uzanan çizgiye X diyelim. Geçişlerimi verdiğime göre 38 bedenimden 40 bedenime doğru serilemeye başlayabilirim. Öncelikle kalıbımın ön orta hattına geliyorum. Gönyemin orta hattını ön orta düz boy ipime tam olarak yerleştiriyorum. Ve X ekseni üzerinde ön ortadan dışa doğru 2,5 milimden nokta atıyorum. Attığım bu noktayı bel hattımda da 2,5 milimden karşılıyorum. Yine gönyem düz boy ipimle bir kayma yapmıyorum. Sonrasında bu iki noktayı düz cetvelimle birleştiriyorum. Böylece ön ortaya 2,5 milimlik genişlemeyi vermiş oluyorum. Yakamın uç kısmına geliyorum. Y ekseni üzerinde 38 bedenimin yaka ucundan 2 milim yukarıya nokta atıyorum.
Burada parçalanmamış kalıptaki gibi dışa doğru geçiş vermeyeceğim. Çünkü 2,5 milim ön ortadan büyümem var zaten. Bir de burada kayma yaparsam yaka oranım iyice genişleyecek. O nedenle sadece y eksenimde 2 milim yukarı çıkmakla yetiniyorum. Omuz ucuma geliyorum. Yine y eksenim üzerinde merkezden yani omzumun tam uç kısmından yukarıya 2 milimden nokta atıyorum. Burada sağa sola doğru uzanan X geçişimin de olması gerekiyordu. Ama tabii ki ben yine uçmuşum, unutmuşum o geçişi. O yüzden şimdi veriyorum. Evet, X hattımı çizdim. Şimdi de gönyemi Y eksenime oturtarak 2 milimden attığım noktayı X eksenime paralel bir şekilde 2,5 milim dışa kaydırıyorum. Peki neden 2,5 milim? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz bedenler arasında omuz genişliği yarım santim büyüyüp küçülüyordu. Tek omuz çalıştığımız için o yarım santimin yarısını alıyoruz. 2,5 milim dışarıya doğru genişliyoruz. 2,5 milimden omuz ucumu genişlettim. Şimdi de yaka ucumdaki noktam ile bu noktamı düz cetvelimle birleştirerek 40 bedenin omuz geçişini netliyorum. Kol evim için 90 derecelik küçük geçişimi de sağlıyorum. Kol altıma geldim. X hattım üzerinde merkezden dışarıya 7,5 milimden nokta atıyorum. Sonra da bu noktayı X hattıma paralel bir şekilde 3 milim aşağı çekiyorum. Biliyorsunuz omzumuz 2 milim yukarı doğru genişlemişti. Kol altını da 3 milim aşağı çekiyorum. Böylece kol evimde de yarım santimlik genişleme sağlamış oluyorum. Etek ucuma geldim. X eksenimde yan dikişimden dışarıya 7,5 milimden nokta atıyorum. Yine o noktamı da paralel bir şekilde kesinlikle kaydırmadan 2,5 milim aşağıya çekiyorum. Aynı işlemi ön orta etek ucumda da yapıyorum ve bu iki noktayı birleştirerek yeni bel hattımı buluyorum. Arkadaşlar burada isterseniz 2,5 milimlik kaymayı yapmayabilirsiniz. Beden boyunuz büyümüş oluyor çünkü. O nedenle modelinize ve kendinize göre bu aşamayı değerlendirip ona göre karar verin. Yani eğer isterseniz bel hattınız aynı kalabilir. 40 beden serisinin tüm kilit noktalarını belirledim. Şimdi de karton kalıbımı alıyorum ve 40 bedenimin hatlarını muntazam bir şekilde netliyorum. Öncelikle yakamdan başlıyorum tabii ki. Kalıbımı yeni omuz çizgime tam olarak oturtuyorum ve karton kalıbım yardımıyla yaka geçişimi veriyorum. Burada benim ön yakam ve arka yakam beraber olduğu için yine nokta nokta geçiş sağlıyorum. Sonra düzelteceğim ama biliyorsunuz sizin kalıbınız geçişinizi tam sağlayacak. Burada da gördüğünüz gibi ön ortaya yakın kısımda geçiş biraz yukarıda kalmış. Omuz hattının yukarıya çıkışından kaynaklı. Bu çok normal. Biz ön ortadan gelen çizgiyle bütünlüyoruz. Siz kalıbınızı ön ortaya oturtarak da yapabilirsiniz. Benim kalıbım da arka bedende olduğu için ben kavadoramla tamamladım. Şimdi de yan dikişimizi belirleyelim. Kalıbımın bel hattını yeni bel hattıma 7,5 milimden attığımız noktalara uyumlu bir şekilde oturtuyorum. Kol altımdaki noktayı da dikkate alıyorum tabii ki ve yan dikiş hattımın birazını aşağıdan yukarıya doğru çiziyorum. Sonra kalıbımı kol altındaki noktaya dayayarak yan dikişimi tamamlıyorum.
Kol evime geliyorum. Karton kalıbımın omzunu yeni omuz çizgime oturtuyorum. Üstten bir miktar geçiş sağladıktan sonra kalıbı kol altı noktama yerleştirerek üstten gelen hattı tamamlıyorum. Böylece parçalı 38 beden kalıbımı 40 bedene genişletmiş oluyorum. Gelelim 36 bedene. Yine ilk olarak ön ortadaki daralmamızı sağlıyoruz. X ekseni üzerinde yaka evimin ön orta uç noktasını 38 bedenden içeriye 2,5 milim kaydırıyorum. Ön ortadan belime geliyorum. Orada da 2,5 milimden içeriye noktamı atıyorum. Attığım bu iki noktayı düz cetvelimle birleştirerek 36 bedenimin ön ortasını meydana çıkarıyorum. Yakamın üst noktasına geliyorum. Y ekseni üzerinde 38 bedenimin uç noktasından 2 milim aşağıya noktamı atıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bu noktaların milimlik ilerleyişine ve kesinlikle sapma yapmamasına dikkat etmeliyiz. Benim noktalarımın, çizgilerimin kalınlığına bakmayın. Ben siz iyi göresiniz diye belirgin ve net yapmaya çalışıyorum. Siz ince uçlu kalemle çalışmalısınız. Yakamın üst ucundan sonra omzuma geldim. Yine Y ekseni üzerinde merkezden aşağıya 2 milimden noktamı atıyorum. Daha sonra da o 2 milimi X eksenime paralel olacak şekilde 2,5 milim içeriye kaydırıyorum. Yaka ucumla bu noktayı düz cetvelimle birleştirerek omuz hattımı netliyorum. ...90 derecelik kol evi geçişimi veriyorum. Kol altıma geldim. X ekseni üzerinde merkezden içeriye 7,5 milimden noktamı atıp o noktayı paralel bir şekilde 3 milim yukarı kaydırıyorum. Etek ucumda yan dikişime geliyorum. Merkezden içeriye 7,5 milimden noktamı atıp o noktayı da 2,5 milim yukarı çekiyorum. Ön ortamda da 2,5 milim yukarı çıkarak bu iki noktayı düz cetvelimle birleştiriyorum. Tüm geçişlerimi verdim. Şimdi de karton kalıbım yardımıyla 36 bedenimin hatlarını netliyorum. Kalıbımı omzuma tam olarak oturtuyorum. Yaka geçişimi sağlıyorum.
Bakın burada omzum aşağıya indiği için yaka hattımda bana aşağıya doğru geçiş vermiş. Ben bu geçişi 36 bedenime uygun hale getiriyorum. Aşağıya doğru nokta nokta inen kısmı yaka ucuma uyarlıyorum. Siz karton kalıbınızı ön ortaya oturttuğunuzda bu geçişin alt kısmını da karşılamış olacaksınız. Kol evimi ve yan dikişimi de çiziyorum. Böylece 36 bedenimin ön hatlarını belirlemiş oluyorum. Arka bedenimize gelelim. Tabii ki ilk önce X-Y geçişlerimi sağlıyorum. Merkezin tam uç noktalardan geçmesine dikkat ediyorum. Öncelikle 40 bedeni çalışıyorum. Arka orta yaka ucumu 2,5 milim dışarıya doğru genişletiyorum. O 2,5 milimlik genişlemeyi bir de 2 milim yukarıya kaydırıyorum. Biliyorsunuz bu işlemi ön bedende yapmıyorduk, arka bedende yapıyorduk. Çünkü arka bedenimizin yaka oyuntusu daha düz. Eğer ön bedenimdeki gibi sabit bırakırsam hem şekil itibariyle sapma olacak hem de 2 milim aşağıda kaldığı için ölçüsü de fazla genişlemiş olacak. Bu sapmalara sebebiyet vermemek adına omzumla paralel olarak 2 milim yukarı çekiyorum. Ön orta etek ucumda da 2,5 milimlik genişleme sağlıyorum ve yaka ortamla birleştirerek 40 bedenimin arka ortasını çizmiş oluyorum. Bir de arka yakama 90 derecelik düz geçiş veriyorum. Daha sonra da yakamın üst ucuna geliyorum. 2 milimlik çıkışımı sağlıyorum. Buradan omzuma geliyorum. Y eksenimde 2 milimlik çıkışımı ve 2,5 milimlik X eksenime paralel kaydırmamı yapıyorum. Belirlediğim bu iki noktayı düz cetvelimle birleştirerek omuz hattımı ortaya çıkarıyorum. 90 derecelik kol evi geçişimi sağlıyorum. Sıra kol altıma geldi. X eksenimde merkezden 7,5 milim dışarı çıktım. 3 milim yine aşağıya indim. Yan dikişime geçiyorum. 7,5 milim dışarı, 2,5 milim aşağıya noktamı atıyorum. Ön ortamda da 2,5 milim aşağıya inerek bel çizgimi oluşturuyorum. Tüm iniş çıkışlarımı yaptım. Şimdi de karton kalıbımla 40 bedenimin hatlarını çiziyorum. ...40 bedenin arka beden kalıbı tamam. 36 beden serisine geçiyorum. Burada çok ayrıntıya girerek artık sizi sıkmak istemiyorum. Zaten artık nasıl yol aldığımızı biliyorsunuz. 40 bedende yaptığımızın tam tersini yapıyoruz ve 36 bedenin arka bedenini oluşturuyoruz.
Evet arkadaşlar, parçalanmış bir modelimiz olduğunda serilemesini nasıl yapmamız gerektiğini öğrendik. Ama burada başka bir ayrıntı daha göstermek istiyorum. Belki aklınıza şöyle bir soru gelmiş olabilir. Tamam, bu kalıbın ön bedeni ve arka bedeni ikiye ayrılmış. Bunu öğrendik. Ama hadi daha fazla parçaya ayrılmış olsaydı. Onu da şöyle anlatayım arkadaşlar. Yine 4 santimlik beden farkına göre anlatıyorum. Diyelim sizin kalıbınız 2 parçaya değil de 3 parçaya ayrılmış. Bizim seri farkımız neydi? 4 santim. Demek ki ben 4 santimi 3'e bölüyorum. Kaç santim çıkıyor? 1.333 gibi küsuratlı bir sayı çıkıyor. Yani benim birinci parçama 1.3 küsür, ikinci parçama 1.3 küsür, üçüncü parçama 1.3 küsürlük pay düşüyor. Bu parçaların her birinin de iki kenarı var. O zaman bir de ben bu 1.3 küsürlük sayıyı 2'ye bölüyorum. 0.66 gibi küsürlü bir sayı çıkıyor. Yani arkadaşlar benim parçalarımı yanlardan 0.6 küsür şeklinde genişletmem ya da daraltmam gerekiyor. Diğer yaka hattı, omuz hattı gibi kısımlarsa bu videodakiyle paralel olarak ilerleyecek. Yine bir videomuzun daha sonuna geldik. Serileme konusu birazcık sıkıcı biliyorum. Ama satışa yönelik çalışıyorsanız bu aşamalar işinizi çok kolaylaştıracak. Umarım bu son kısım anlaşılır oldu. Eğer sıkıntı olursa zaten yorumlardan bana yazabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Onun haricinde yine yorumlarınızla, takiplerinizle ve beğenilerinizle bize destek verirseniz çok seviniriz. Sevgiyle, huzurla ve sağlıkla kalın. Bir de bizimle güzel kalın. Hoşça kalın.